Herkese merhabalar. Yunus Anginer'le ve Kalem kardeşimle bu hafta, hatta bu hafta demeyeyim, bu videoda siz değerli izleyenler karşınızdayız. Ben Emre Şenol. E, Yunus Hoca'nın kanalına abone olan veya takip edenler biliyordur ki daha önce Cihangir Üstad'la ve Kenan Üstad'la beraber Tapınak Şövalyeleri hakkında bir program yapmışlardı, bir video yapmışlardı ve çok ilgi gördü bu video. Biz de kendimizce, kararımızca aklımızdaki soruları Yunus hocamıza sormak istedik bu videoda. Umarım siz de bu videoyu izleyip abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı ihmal etmezsiniz. Umarım beğenirsiniz. Kerem nasılsın bu arada? Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, biraz zaman girdi araya. Biz de özledik video çekmeyi gerçekten. Yani çok mutluyum şu an. Çok özledim. İyi ki buradayız. Umarım güzel bir video olur. Hocam siz de iyisiniz. Her şey yolunda. Koşturmaca devam. Süper. Çalışmalar devam. Her şey iyi gidiyor şimdi. Bugün yine Tapınak Şövalyeleri hakkında konuşacağız. En son Tapınak Şövalyelerinin Roşer Limanı'ndan çıkışını konuşmuştunuz. Hı hı. İskoçya ve Avrupa'nın belli yerlerine dağılımını konuşmuştunuz. Daha Evet. sonra şu anda da hala da varlığını sürdürdüğüne dair konuşmalar yapmıştınız. Hatta İsviçre'den bahsetmiştiniz. Vatikan'la olan e, benzerliklerine, oradaki koruyucu kıyafetlerinden de bahsetmiştiniz. Şu anda hala hazırda birçok kurumda ve kuruluşta varlıklarını sürdürüklerinden bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi orada bazı değinmediğiniz konulara değinelim istiyorum ben açıkçası bu ikinci videoda. Tamam. E, O zamanki Avrupa'daki konjüktür nasıldı hocam? Yani 1300'lü yıllardan 1600'lü yıllara kadarki olan Orta Çağ Avrupa'sını biraz açabilir miyiz? Yani kilisenin tutumu, evet biraz bahsetmiştik ama o sırada tapınakçılar Kudüs'e gittiklerinden sonra 9 tane şövalye gittikten sonra Fransa'ya tekrardan geri geliyorlar ve daha sonra Haçlı seferleri başlıyor ve Haçlı seferlerinde hacıları koruma görevi üstleniyorlar. Birçok savaş oluyor. Bunlardan en büyük savaşlarından bir tanesi Selahaddin Eyyubi ile olan savaşlar. Selahaddin Eyyubi tapınak şövalyelerine nasıl bir etki bırakıyor? Haşhaşiler nasıl bir etki bırakıyor? Ve Avrupa'nın bu Haçlı seferlerine ve tapınakçılara, o zamanki tapınakçılara ve zamanın bankerlerine olan bakışını da biraz önceki videoda bahsetmediklerinizden bahsederseniz seviniriz. Tabii ki. Şimdi birinci Haçlı Seferi'ne dönelim önce. Birinci Haçlı Seferi biliyorsunuz ki çok fazla gerginlikten doğuyor. Aslında tabii bunun arkasında çok fazla e, farklı şeyler var. Farklı senaryolar var. Farklı durumlar söz konusu. Ama birinci Haçlı Seferi'nin öncesinde Hristiyan Avrupa dünyası, Avrupa Hristiyanlığı tehdit altında. Nasıl tehdit altında? Bir kere İspanya Yarımadası Arap Müslümanlar tarafından ele geçirilmiş. E, Ve batıdan yukarıya doğru, yani kuzeye doğru, kuzey doğu yönünde ilerlemeleri var. Yani küçük İspanya tamamı, İber Yarımadası Müslümanlar tarafından domine edilmiş bir şekilde orada yerleşik kalmışlardı. Hatta orada hem Hristiyan din alimleri, hem Müslüman, hem de Yahudi din alimleri, ki Rambam bunlardan bir tanesidir, Maimonides, e, orada çalışmalarını sürdürüyordu. Diğer Ünlü de bir tarafa, kabalacı galiba hocam, değil mi? tabii tabii. Tora Kabala, Kabala ekolünden gelme, hem Tora hem Talmud hem de Kabala üstadıdır, çalışıyordur üzerine. Şimdi doğuya baktığımızda da o zaman da kimi görüyoruz? Müslüman Türkleri görüyoruz Anadolu'da. Ve şöyle düşünün, hem sağdan hem soldan bir baskı var Hristiyanlara ve Hristiyan Avrupa'ya, ve bu kapan gitgide kapanıyor. Yani Arap Müslümanlar İspanya'nın kuzeyine ilerlerken Türk Müslümanlar da doğudan batıya doğru ilerlemelerini sürdürüyorlardı. Şimdi burada aslında Hristiyanların elinde koz verilmiş oldu. Tabii bu kozu da onlar kaçırmak istemediler. Çünkü Hristiyan dünyasında farklı neler vardı? Farklı
haç yerleri var. İşte İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da haç yerleri var. Fakat asıl çok önemli haç yeri olan İsa'nın mezarı Kudüs, İsa'nın mezarı kutsal topraklar, e, onların en büyük ve en önemli e, haç yerlerinden bir tanesiydi. Buraya giderken de şimdi herhangi bir şekilde Türklere ya da işte Müslümanlara bir laf attığım düşünülmesin. Onu da hemen söyleyeyim. E, Bir kere koruma sorunu vardı. Yani güvenlik sorunu vardı. Birçok hacı adayı yürüyerek gidiyordu. Yani Fransa'dan yola çıkıyorlar, İspanya'dan işte Almanya'dan yola çıkıyorlar. Yürüyerek Kudüs'e gidiyorlar ki bu 2 sene civarı bir şey tutuyordu. Neden? Çünkü günahlarını bu şekilde e, e, şey yapabiliyorlardı. Günahlarını bu şekilde affettirebiliyorlardı. Aslında keşiş gibi de düşünebilir miyiz hocam? Tabii Hem tabii. acı da çektiriyorlar Tabii altın. üzerlerinde de sadece kaba kumaştan bir e, elbise ve ellerinde de bir asa vardı. Bu işte vücutlarının bir yerine de para bağlıyorlardı. Bu zaten onları açık hedef haline getiriyordu. Kervanla da gitseler, gemiyle de gitseler, yaya olarak da gitseler bir sıkıntı yaratıyordu ve ya yani kesinlikle öldürülüyorlardı, paraları kesinlikle çalınıyordu ve büyük ihtimalle de öldürülüyor veya öldürülüyorlardı veya köle olarak satılıyorlardı. Zaten bu yüzden de siyasi bakımdan Avrupa Hristiyanlığı bu duruma bir çözüm arayışı geliştirmek Hocam, istediler. çok özür dilerim sözünüzü keseceğim ama Keremcim bu arada ben diyorum Ortaçağ Avrupa'sının bir haritasını ekrana getirebilme şansımız var mı teknik olarak? Tabii. Gözde canlanma açısından diyorum yani. Hatta birinci Haçlı Seferi veya ikinci Haçlı Seferi olarak da getirebilirsek ekrana daha gözde canlanabilir. Buyurun hocam. Hemen gelelim. Şimdi bu yüzden de Hristiyan dünyasında bu çemberi yarıp çemberi yarıp ne yapacaklar? Kutsal topraklara gidebilecek hem Hristiyan aleminin moralini düzeltecek hem de doğunun zenginliklerine ulaşabileceklerdi. Burada önemli olan şey şu, bu siyasi görünüş. Fakat arka planda başka bir şey vardı, başka bir plan vardı. Çünkü tapınak şövalyelerini kuran ilk 9 kişi aslına bakarsanız birçok tarih kitabında şöyle yazar. Bunlar zaten 1000 yıldır, yaklaşık 1000 yıldır hazırlanıyorlardı. Bunlar Hazreti İsa'nın kızının soyundan gelen kişilerdi. Peki bu kızının soyunu nereden geldi? Nasıl geldi? Hazreti İsa Magdalalı Meryem'le evliydi ve o zaman da hamileydi. Biz şey biliyoruz, annesi Meryem'i biliyoruz, karısı Meryem'i biliyoruz, Magdalalı Meryem. Onlar Akdeniz havzası üzerinde, Akdeniz üzerinde belli noktalara seyahat ettiler. Daha sonra da İspanya'nın kuzeyi, Fransa'nın güney bölgelerinde bir yere yerleştiler. Şimdi burada asıl önemli olan konu yani şeyi anlamak. Tüm bu plan yani tekrar Kudüs'e gitme şeylerden bahsediyorum. Hazreti İsa'nın ailesi veya o kutsal kan yoluyla tekrar Kudüs'e gitme, oradaki bilgileri alma ve aynı zamanda da oradaki zenginliklere de ulaşma çabası vardı. Bu ilk dokuzda. İlk dokuz yani ilk tapınak şövalyeliğini kuran ilk 9 kişi bunun için şeye gittiler. Kudüs'e gittiler ve birinci Haçlı Seferi'nin doğmasında politik olarak desteklediler. Bir Ki soru o daha sorabilir miyim hocam tabii bu ki, esnada? tabii ki. Yo yo Şimdi bitirdim. Evet. bizim normal sizle konuşmadığımızda da sizi izleyenler de bilecektir. Hayat bir matematik üzerine kurulu ve sayılar çok önemli. Tapınak şövalyeleri için de sayılar çok önemliydi. Bunlardan da bahsederiz zaten. Hem belki Tabii başka tabii. bir yayın daha yaparız. 9 olmasının bir nedeni var mıydı? Şimdi tabii ki var. Burada 9 şövalyeden
bir kere gematria ilmi ve aynı zamanda Türkçe'ye bunu veya Arapça'ya ebced olarak da çevirebiliriz. Gematria ilminin bir kere şöyle bir şey var. Yani sayılar üzerine ve titreşimler üzerine kurulmuştur. Her sesin veya her harfin kendine özgü bir sayı değeri vardır ve bu sayı değerlerinin kutsallığına inanılır ve burada da biz bunu nerede giriyoruz? İşte yıldızname, ebced hesabı, değil mi? Müslümanlıkta yani böyle görüyoruz. Yahudilikte ise Kabala üzerinden ilerler ve onun alt kısımları da Gematria ilmi veya geomancy dediğimiz toprak falları üzerine gider ki ben onu kendi kitabımda da anlattım ki Emre, sen biliyorsun bu Evet, kitabı yazmamız beni yani bayağı bir zamanımızı almıştı, doğru. tercümeler falan filan. Burada da anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada da Kerem'in Kerem teşekkürler. Şimdi Rica ederim. Kudüs'e burada doğru biraz daha yakınlaştırabilir miyiz Keremciğim? Tabii. Buyurun hocam. Nasıl? Şimdi baktığımız zaman bu iyi bence. Bu iyi kalsın şimdilik böyle. Clermont konsülü var. Clermont ki burada görüyoruz burada ilk çıkan Clermont konsülü e, yani ilk orada toplanıyor şeyler. Haçlı seferleri. Yalnız burada şunu da belirtmem lazım. O zamanki Hristiyanlık gerçekten sıkıntılı bir süreçte. Yani çok fazla dogmatik. Yani zaten 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Burada ortaya çıkan bir tane adam var. Yani bu adamın ismi e, neydi? Hermit. E, Hay Allah, ismini de unuttum şimdi. E, Keşiş bu adam. Kapı Peter kapı. mıydı? Ha? Peter mıydı? Peter ismi Peter. Münzevi Peter. Türkçesini Müzevi. evet. Ee, Münzevi Peter şu kişi. Ben kendi kitabımda da yazdım onu. Münzevi Peter kapı kapı gezip köy köy gezip bütün Hristiyanlara dini öğretiyordu. Kendisi de biraz böyle bağnaz, dogmatik bir kişiydi. Zaten hani o zamanki keşişlerin çoğu öyle. Hikayeler anlatıyordu, dinsel hikayeler, dini hikayeler insanlara ve kapı kapı gezip insanlığa işte Müslümanları kötülüyordu. İşte Hristiyanlığı anlatmaya çalışıyordu. Bu konsülde e, yani özür dilerim, birinci Haçlı seferlerin oluşmasını sağlayan konsülde konuşmada Peter Peter Müzevi Peter o da katılmak istedi. Hatta oradaki kadınlar, çocuklar, o yaşlı adamlar da bu tapınak özür dilerim yine birinci Haçlı seferine katılmak istediler. Fakat bu istekleri reddedildi. O zaman bir de kimsenin bilmediği veya çok az insanın bildiği bir Haçlı ordusu toplandı. Bu halkın Haçlı ordusu olarak bilinir tarihte. Bunlar silahları vardı. Küçük bir grubun silahları vardı. Şunu söyleyeyim. Bakın gençler, şu Fransa dolaylarından, işte İspanya, Almanya dolaylarından çıkan kadınlar, çocuklar, e, yaşlı erkekler İstanbul'a doğru yürümeye başladılar. Yani oradan da Kudüs'e geçecekler. Bu ordu yani silahsız görünen ordu diğer silahlı ordudan biraz daha zaman öncesinde yola çıktı. Şimdi asıl sorun şurada. Buradaki yapı öyle bir hale geldi ki gözleri kör olmuş, hatta Hristiyan olmayan insanları alt insan olarak görüyorlardı. Pogrom oluyordu o zaman herhalde hocam. Efendim? Bir pogroma uğrattılar o zaman. Yani evet, çünkü bu yol üzerinde Avrupa'dan İstanbul'a kadar olan bölgede o yol üzerinde birçok Müslüman, Hristiyan ve Yahudi köyler vardı. Gerçekten vardı yani. Ve bunlar aç kaldıkça veya doğuya yaklaştıkça o köylerin zenginliğini gördükçe sinirleri bozuldu ve yüzlerce Yahudi köyünü
talan ettiler. Yüzlerce, binlerce Yahudi'yi öldürdüler. Müslümanı öldürdüler. Özellikle Trakya taraflarında. Hocam bir soru geldi şimdi aklıma benim. Bunu Evet. izleyenler de büyük ihtimalle söyleyecektir. Lafınızı yine biliyorum ama benim aklıma geldikçe sorarım, biliyorsunuz. Şimdi tapınak şövalyeleri de bu Haçlı Seferi'ne giden hem orduyu hem de hacıları koruyorlardı. Ve bu kıyıma, bu ölümleri onlar da gördüler. Hı hı. Asıl soru şu: Haçlı seferlerini bir siyasi olarak mı kullandılar? Evet. Yani Yani e, aslında ses çıkarmamaları gerekiyordu ve ses çıkarmaları amaç olan Kudüs'ü korumak ve Kudüs'e bir şekilde yerleşmek ve Kudüs'teki Haçlılarla beraber bu onları koruma adı Hristiyan altında gitmek. dünyasının, yani Hristiyan dünyasına lanse edilen, Hristiyan dünyasını motive etmek için kullanılan siyasi bir sebepti. Kudüs'ü ele geçirmek, kutsal toprakları ele geçirmek, hacıları korumak, işte Müslümanları yemek, bu siyasiydi. Ama asıl amaç o ezoterik bilgiyi, o gnostik bilgiyi, Hazreti İsa'nın elinde tuttuğu bilgiyi ve etrafına yaymak istediği bilgiyi ele geçirmekte. Neredeydi bu? Zaten onların elinde, biz bunlara, bu ilk dokuza ve ilk dokuzun ailesine, yani kan bağına biz yıldız çocukları diyoruz. Tarihte bunlar yıldız çocukları diye geçerler. Bu asıl bilgiyi ele geçirmek içindi. O zaman hepsi biliyordu. Gerçek Hristiyanlığın bu bilinen Hristiyanlık olmadığını biliyorlardı. Çünkü gerçek Hristiyanlık Roma'daki pagan inançlarına dayanıyordu. Yani bugün bilinen İsa çok farklı bir İsa. Bugün bilinen İsa, yani İsa diye bilinen kişi aslında Horus. Aslında Mitra. Yani 25 Aralık'ta doğum günü var. Mitra'nın ve Horus'un. İkisi ve bunların 12 tane e, şeyi var, disciple'ı var, havarisi var. Hazreti İsa'nın da 12 havarisi var. İşte daha sonrasında Hazreti İsa çarmıha geriliyor. Onlar da çarmıha geriliyor. Hazreti İsa iki hırsızın ortasında çarmıha geriliyor. Onlar da iki hırsızın ortasında çarmıha geriliyor. Karaciğerinden mızrakla deşiliyor. Aynı şekilde onlar da aynı şekilde deşiliyor. Şeydeyken, e, çarmıhtayken. Sonra bütün bu hem Horus hem de Mitra 3 gün sonra öldü, yani çarmıha gerildikten, gömüldükten 3 gün sonra mağaradan çıkıyorlar ve tekrar ve cennete gidiyorlar veya işte canlanıyorlar. Aynı şekilde Hazreti İsa da aynı şekilde canlanıyor ve 3 gün sonra basıyor gidiyor. Şimdi biz bugün bildiğimiz İsa aslında gerçek İsa değil. Bugün bildiğimiz İsa baktığımız zaman tam olarak Horus, tam olarak Mitra. Hatta doğduğunda, İsa doğduğunda, yani Horus ve Mitra'da doğduğunda gökyüzünde parlak bir yıldız ortaya çıkıyor. Onun gelişine çobanlar şey yapıyor, şahit oluyorlar. Çok bebek yaşta konuşuyor. Aynısı Mitra ve Horus'ta var. Yani bugün bilinen İsa aslında paganlaştırılmış bir İsa. Yani Hocam bunun gerçek özetleyebilir. olmadığını biliyoruz. O zamanlarda Roma İmparatorluğu'nun dini pagan inanışıydı. Mitraizme dayanıyordu ve daha sonra Hristiyanlıkla beraber Hristiyan köyler, Hristiyan yerler yakılıp yıkılıyordu. Hı hı, Ve Konstantinopol'de ve Konstantin ve diğer hükümdarların da işine gelecek şekilde hı hı. Hristiyanlığın içerisine pagan inanışını koydular ve hem paganları hem Hristiyanları ortak bir dinde Evet, topladılar. Daha evet. sonra da Münzevi Peder gibi bazı keşiş ve Hristiyanlıkta öncü olan insanlar Hristiyanlığı merkezi olarak kabul ettikleri Kudüs'teki dağı ve Hı hı. İsa'nın dirilişinin olduğu yeri kutsal kabul ettiler Hı ve hı. oraya bir Haçlı Seferi düzenlediler. Tabii Aynen öyle. bilginin Şimdi de orada olduğu için e, ve tapınak şövalyeleri için de çok önemli bir yer olduğu için aynı şekilde tapınak şövalyeleri de Haçlılara, hacılara
göz kulak oluyorlar, onları koruyorlar ve onlara para verip şimdiki zamanımızın bankacılığını yapıyorlar. Hı Hem hı. siyasi olarak oraya yerleşiyorlar, hem maddi olarak büyüyorlar. Aslında çok zekice bir kuruluş ve kendi ritüellerinde yaşıyorlar. Peki, tapınak şövalyeleri de Hristiyan mıydı? Hayır. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İnanılan şey şuydu. Görünüşte tabii ki Hristiyanlar. Evet, bir Hristiyan şeyi var, geleneği var. Fakat tapınak şövalyelerinin ilk Kudüs'e varma isteklerinin sebebi eski, yani büyük 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 babaları olan Hazreti İsa'nın ve Yahya'nın, amcaları Yahya'nın, büyük amcaları olan Yahya'nın ellerinde tuttukları bilgiyi ele geçirmekte. Ee, Ve bunu da Kudüs'e gidip yaptılar ve ilk kralı, yani o cennetin krallığı diye bilinen Kudüs Hristiyan krallığında ilk seçtikleri yer Süleyman Mabedi'nin üzerinde yükselen e, Mescid-i Aksa'nın o hemen açığında bulunan, bir 50 metre açığında bulunan ahırların olduğu yer, eski ahırların olduğu yeri kendilerine meşgul ettiler. Yani orayı ev olarak benimsediler. Ve biz buraya yerleştikten sonraki, yani tapınakçıların buraya yerleştiğinden sonraki 10 sene tapınakçıları tarih sahnesinde göremiyoruz. Ki bu arada asıl amaçları, yani öyle anlatılan asıl amaçları, krallığı, yani Hristiyan krallığını Kudüs'teki ve Kudüs'e gelmek isteyen hacıları 156 kilometrelik bir alanda korumak. Ama biz bu 9 şövalyeyi o 10 sene içinde göremiyoruz. Ki o sırada 11-12 tane savaş oluyor Müslümanlara, Arap Müslümanlara ve Türk Müslümanlara karşı 11-12 tane savaş oluyor. Hiçbirinde bir tane bile Tapınak Şövalyesi'nin ismini görmüyoruz ki ben o 9 şövalyenin isimlerini de kendi kitabımda yazdım. Onu bulmaya çalışıyorum. Evet, burada. Burada şimdi baktığımız zaman 9 tane şövalyeyi biz burada kesinlikle göremiyoruz. Göremiyoruz, yani yoklar. Demek ki asıl amaçları orada şeyi tutmak değil. Yani söz verdiklerini yapmak değil. Orada kazı yapıyorlar. Zaten ilk arkeologlar, tarihte bilinen ilk arkeologlar, e, Jeologlar da diyebiliriz hocam. onu da diyebiliriz. Ben arkeolog diyeyim. Şimdi ben sosyalciyim ya, sözelciyim ya, siyaset bilimci, tarihçi olarak. Ben Ben hemen arkeolog demek istiyorum. evet. Evet. İtirazınız yoktur umarım. Ben arkeolog demek istiyorum. Yok hocam. Şimdi burada Hughie Payne var. Hughie Payne yine ve onun liderliğinde diğer 9 tane şövalye var. Bu 9 şövalye burada kazılar yapıyorlar ve en sonunda 10 sene sonra tekrar ortaya çıkıyorlar. 10 sene sonunda ilk ortaya çıktıklarında 3 tane şövalye. Bunlardan bir tanesi Hughie Payne. Hughie Payne bu şey ilk dokuzun lideri, ilk büyük üstad. Hemen arkasından Hughie Payne, Geoffrey Saint-Omer ve Andrew de Montbard Avrupa'ya yola çıkıyorlar. İlk üç bunlar. Hocam, bir soru sorabilir miyim? Evet. Daha sonrasında tapınakçılar da Hristiyan tarikatları altında kendi ritüellerini yaşamaya başladılar diyebilir miyiz? Ve bunlardan bir tanesi Sistersiyen tarikatıydı. Sistersiyen tarikatları bir keşişti. Aslında görünüşte Hristiyan tarikatıydı ama bir tapınak şövalyesi tarikatı diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle diyebiliriz. Çünkü o sırada öğrendikleri bu 10 sene içinde sadece kazı yapmadılar. Aynı zamanda İbranice öğrendiler, Aramice öğrendiler, Arapça öğrendiler. Zaten bu 10 sene içinde, yani 10 senelik zaman zarfı içinde kıyafetleri de değişti. E,
Kıyafetleri de yerel halka uygun kıyafetler giymeye başladılar. Ve ötesinde de elde ettikleri bu bilgi sayesinde de az önce saymış olduğum 3 şövalye, ilk 3 şövalye ki Hugh de Payne, Geoffrey de Saint-Omer ve Andrew de Montbard Avrupa'ya yola çıktılar. Üzerlerinde üzerlerinde haç var. Evet, doğru. Ve eee, etraflarında bir paravan oluşturdular. Bu koruyucu paravan da Hristiyanlıktı. Ve bunu, yani bilinen Hristiyanlık, Katolik Hristiyanlık ve anladığımız kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla tapınak şövalyeleri Hristiyanlığı etraflarında paravan olarak tuttular ve asıl inancın bu olmadığını anladılar. Yani gerçek İsa'nın bu olmadığı ortaya çıktı. Gerçek İsa'nın işte Avrupa'da resmedilen, özellikle Rönesans sonrası böyle kaslı, karın kasları olan, sarışın, mavi gözlü birisi olmadığını fark ettiler. Kimdi peki gerçekte? Söylendiği kadarıyla yani bu Qumran yazılarında yapılan araştırmalarda ortaya Ya, çıkan bir şey vardı. Hazreti İsa aslında kamburu olan, boyu çok kısa ve e, kara, yani siyah tenli, kara saçlı bir adam olarak ortaya çıktı. Yani bilinen buydu. Ve gerçekten de ezoterik bilgilere sahip bir ezoterik bilgilerle inisiye olmuş bir bireydi. Ki peki bu Hazreti İsa'nın gelişi neresi? Büyük ihtimalle sanıyoruz ki değil, artık neredeyse %100 eminiz. Esseni tarikatına mensuplar. Bu Esseni tarikatı da Kabala üzerine, özellikle ezoterik bilgiler üzerine çalışan bir grup. Ve evet. Hazreti İsa yalnız değil. Zaten Evet. en önemli şeylerden bir tanesi, konulardan bir tanesi bu. Hazreti İsa hiçbir zaman ben din getirdim, bu dinin ismi Hristiyanlık deyip ortaya çıkmıyor. Hazreti İsa tamamen tamamen şöyle ortaya çıkıyor. Diyor ki bu din yanlış. Zaten Esseniler, diğer bu Yahudi bir tarikat. Esseniler diğer Yahudi Sadukiler ve Esseniler vardı. Esseniler hepsinden çok daha farklı bir tarih. Sadukiler vardı. Esseniler vardı ve diğer Ferisiler vardı galiba. efendim Ferisiler vardı galiba hocam. Ferisiler vardı. Aynen öyle. Şimdi bu Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler üç büyük grup olarak biliniyordu. Essenilerin özelliği şu: beyaz giyiyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle beyaz giyiyorlar. Ve Essenilerin bir diğer şeyi, paraya dokunmuyorlar. Dünyevi hiçbir şeyleri yok. Paraya dokunan belli üyeleri var, belli üyeler var. Ve ötesinde de cinsel ilişkiye sadece soyunun devamı olsun diye giriyorlar. Yani soyun devamı sağlansın diye. Zevk için bir şey yapmak tamamen yasak. Yani dünyadan Hocam, ellerini ayaklarını çekmişler bu izleyen, Esseniler. Ve diğer, izleyenlerin direkt şu soru gelebilir şu anda. İsa'nın bilgilerini almak için gitti oraya tapınak şövalyeleri ve İsa Esseni tarikatına üyeydi. hı O hı, zaman tapınak şövalyeleri Esseni tarikatının ritüellerini ve inanışlarını devam ettirdi mi? ettirdiler. Yani zaten bunu ettirdikleri için heretik dediğimiz sapkın, sapkın Olarak. olarak lanse edildi. Daha sonraki yani Katolik kilisesi tarafından sapkın Hristiyanlar veya sapkın olarak lanse edildi, tanıtıldılar. Sistersyanlar da Essenilerin o zamanki hali veya gelişmişi diyebilir miyiz? Tabii bunlar da etraflarına bir paravan çekmek zorunda kaldılar. Yani k- yani kendilerini gizlemek zorunda kaldılar. Çünkü hem Sistersyanlar hem de bunların şövalyelere yazdıkları işte bu güzellemeler mecburen yani Hristiyanlık perdesi altında kalması gerekiyordu.
O yüzden önemlidir. Esseniler Kabala üzerine çalışıyorlardı. Esseniler ezoterik bilgiler üzerine çalışıyorlardı ve diğer Yahudi gruplarla, diğer insan gruplarıyla hangi dinden olursa olsun çok az iletişimleri vardı. Neredeyse hiç yoktu. Sadece belli bir grup, izin verilmiş olan grup Essenilerin diğer insanlarla, diğer Yahudilerle veya diğer dine mensup olan insanlarla iletişimine izin vermişlerdi. Ve eğer Esseni olarak doğmadıysanız, Esseni olabilmek için büyük bir özveri gerekiyordu. Yani 2 yılı aşkın bir süre takip ediliyordunuz. Onlarla birlikte yaşıyordunuz. Kurallara uymanız bekleniyordu ve gece gündüz çalışırdınız. Yani gece gündüz. Herkesin belli görevleri vardı. Aslına bakarsanız bunu yeni çağ... Saydığınız kurallar Yahudiliğe giriş kurallarına da benziyor. Tabii, çünkü Yahudiler. Evet. Ama daha da sert kuralları vardı. Yine e, yukarıda Esenilerde de önemli bir konsey vardı. Bu konsey de 9 kişiden oluşuyordu. 9 kişiden oluşuyordu bu konseyde. Tıpkı tapınak şövalyelerinin yaptığı gibi. Daha sonradan bu Esenilerin kıymetli bulduğu bilgileri, yani bu kıymetli bilgileri biz yazdıklarını biliyoruz. Çünkü bunların bir de yazıcı grubu var. Yani eğitim grubu var, öğretmen grubu var, bir de yazıcı grubu var. Her şeyi yazdılar. Zaten onların yazdıklarını biz bugün Ölü Deniz parşömenlerinde görüyoruz. Hocam, sizde Buyurun. hep konuştuğumuz bir betimlemeniz vardı. Hatta Umberto Eco da bunu çok söyler kitaplarında. Kap, büyük bir kap ve kap kırıldığı zaman parçalara ayrılıyor ve her yerde birer bilgi var. Essenilerden birer bilgi alınmış. Qumran yazıtlarından bilgiler alınmış. Kudüs'teki yerel halkın bilgileri alınmış. Oradaki arkeolojik kazılardan bilgiler alınmış. Ve hepsini tapınak şövalyeleri kendisinde toplamış. Aslında baktığımız zaman tapınak şövalyelerinin de ayrıldığı gruplar şu anda okuduğumuz yazılarda da zaten bunlar belirli bir şekilde görünüyor. Masonlar, işte tapınak şövalyeleri, Illuminati. Bunlar da aslında bilgilerin hepsinde birer bilgi var. Hepsi aslında birbiriyle bağlantılı diyebilir miyiz hocam? Essene'lilere kadar giden bir oluşum. Hatta siz dediniz ya beyaz giyiniyorlardı, paraya dokunmuyorlardı. Bizim Anadolu'daki inanışlardan bir tanesi de Sabiliktir, Keldaniler. Aynı şekilde onlar da beyaz giyinir. İşte e, dünyevi şeylerden uzak dururlar. Hepsi birbirlerini etkilemiş diyebilir miyiz? Bu birinci sorumdu. İkinci sorumda Türkiye'den İstanbul'a geliyorlardı ya tapınak şövalyeleri. O geldikleri kısım içerisinde tapınak şövalyelerine katılan yerel halklar var mıydı? Bunlardan bir tanesi okuduğumuz kadarıyla Türk tapınak şövalyesi var mıydı Var, mesela benim merak ettiğim. var. Türkopol diye biliyoruz ama siz Evet, daha iyi var. bilirsiniz. Müslüman ve Türk tapınak şövalyeleri var. Şimdi onu göstereceğim. Bu ki ben kendi kitabımda da yazdım onu. Şöyle, evet, tapınak şövalyeleri birçok kanala girmiş. Birçok grubun içinde kendilerine yer bulmuşlar. E, özellikle Jacques de Molay'ın bu haritayı kaldırabiliriz herhalde şimdi. Jacques de Molay'ın e, yakılmasından sonra tapınak şövalyeleri yer altına çekiliyorlar. Yani onun öncesinde aslında 1307'de yer altına çekiliyorlar ve yer altına çekildikten sonra da farklı grupların içlerinde kendilerine yer bulmuşlar. Gençler. Şimdi nasıl yer bulmuşlar? E, Tapınak şövalyeleri aslına bakarsanız farklı bir Esseni tarikatı geleneği yaşıyorlar. Nedir bu gelenek? Şunu söyleyeyim. Kendi kendilerine yetebiliyorlar. Kendi para birimleri yok ama kendi e, hayatlarını devam ettirebiliyorlar. İşte kılıç ustaları var, tarlada, bayırda çalışan insanlar var. Ondan sonra e, işte terziler var.
Hermes de biliyorsunuz bir, yani İdris de bir şeydir. Hocam dress Terzidir. oradan mı geliyor? Dressing, İdris. Evet, hepsi oradan gelir. Hermes, özellikle bu Tot dediğimiz, Hermes dediğimiz İdris peygamber İslam inancında da çok kıymetli görülür ve Miraç'ta olduğu söylenir. Yani Tanrı katında e, dördüncü katta olması lazım. E, ve e, tapınak şövalyeleri ve taş ustaları, kılıç ustaları, terziler, işte bağ bahçe, bunlar loncalardır. Tamam mı? Bu loncalar, yani ahilik var ya Osmanlı'da. Evet, evet. Ahiliğin bir lonca sistemi vardır. Aynısı, yani bir benzeri Avrupa'da uygulanıyor. Bundan dolayıdır ki tapınakçılar masonların içine, mason ne demek? Taş ustası Duvar demek. ustası, taş Ha, ustası. duvar ustası, taş ustası demek. Bu taş ustalarının içine girmişlerdi. Bu loncaların içine kendilerine yine bir paravan oluşturmuşlardır. Yani bir sis perdesinin arkasına saklanmışlar. Çünkü aranıyorlardı. Yani Hocam bulundukları burada yerde bir şey ekleyebilir Hocam öldürülüyorlardı. miyim? Umberto Eco'nun gene bir tanımlaması vardı. Karikatürün karikatürü diyordu masonlar için. Evet. Buna doğru diyebiliriz o zaman. Yani tapınak şövalyelerinin aslında içine yerleştiği bir oluşumdan bahsettik. Oradaki ritüeller veya bilgiler masonik bilgilerde de var ve asıl karikatür tapınak şövalyeleri. O karikatürün karikatürü olarak da masonik yapıyı söyleyebiliriz. Aslında Umberto Eco orada, evet, bunu biliyorum ben. Şeyde yazıyordu romanında. Ki işte ne o, Prag mezarlığında, işte Foucault sarkaçında, birçok yerde Evet. bu ezoterik bilgileri anlatır Umberto Eco. Umberto Eco'nun orada şunu söylemek istediğini düşünüyorum ben. Şimdi karikatürün, yani bir mağara alegorisi var. Bizler mağara alegorisinde yaşayan bireyleriz. Evet. Arkamızda bir ateş var. Ateşle bizim aramızda böyle gerçekler geçiyor ve önümüzdeki duvara da gerçeğin gölgesini yansıtıyoruz. Büyük ihtimalle hani onlar masonlara da gölge olarak bahsetmiş olabilir. Öyle şey yapalım, anlatalım. Umarım yalnız demişken de Jung'un kolektif bilinçaltına istifadan gölgeden korkmaz insanlar hocam. İnşallah korkmazlar canım. Artık gözümüzün gördüğünden korkmuyoruz diyoruz. Öyle oradan çevirelim biz topu. Şimdi hocam peki ben şey sormak istiyorum size. Bu şimdi biraz burada bir şöyle bir şey var. Evet, tapınakçılar zaten teorik ve pratik olarak tam olarak kendi ritüellerini yaşıyorlardı. Tamam mı? Yani İsa'yı da Tanrı'nın oğlu olarak görmediler diğer Hristiyanlar gibi. Bunu kabul etmediler. Ve ne oldu? Gerçek İsa'nın kim olduğu hakkında bilgileri zaten vardı. Yani biliyorlardı. Ve ve yedikleri baskında, baskın öncesi, ki o da ayrı çok uzun bir hikayedir. Onunla belki başka bir zaman anlatırım. Şimdi ne oldu peki? Yer altına çekildiler. Peki varlıklarını nerede sürdürdüler? Kimileri Hospitalyen şövalyelerinin içine girdi ki onlar da Yahya ve İsa ekolünden geliyorlardı. Daha sonrasında da kendi içlerinde bulunan loncaların içine çekildiler. Yani o iş meslek grupları diyoruz ya, bugün Türkiye'de hani işte ticaret odalarında var, bilmem nelerde, esnaf odalarında meslek gruplarının içine çekildiler. Bu meslek gruplarından bir tanesi de masonlardır. Masonlar taş ustasıdır. Yani işte binalar inşa eder, katedraller, şapeller, kiliseler inşa eden, Avrupa'nın gerçekten Avrupa içinde şey gören İnsanlar da, saygı gören insanlar da, ki Masonlar da Süleyman Mabedi'nin üç üstadından bir tanesi olan, yani asıl üstad o da, Süleyman Mabedi'nin mimarı olan Hiram Abif'i kendilerine şey aldıklarından, e, başlangıç taşı olarak aldıklarından Masonların içinde kendilerine yer buldular. Yani ritüellerini Mason loncalarında yaptılar. Yani Mason dediğim taş ustalarının içinde yaptılar. Yani orada uygulamaya başladılar. Zaten
operatif masonluk dediğimiz, yani bu bayağı bildiğimiz taş ustalığı, tamam mı? Duvar ustası, taş ustası dediğimiz, onların bir şeyden haberi yok. Operatif masonluk onlar çünkü. Yani taşa şekil veriyorlar, kilise yapıyorlar, bina yapıyorlar, şapel yapıyorlar ve işte başka ne yapıyorlar? Katedral yapıyorlar. Ama bir de tapınak şövalyeliğinin taş ustası loncasına, meslek grubunun içine girdikten sonraki bir de o şey var. Hani operatif masonluğun artık yavaş yavaş spekülatif masonluğa döndüğünü biliyoruz. Yani ritüeller, mason ritüellerinin değişime girdiğini biliyoruz ve bugünkü e, dünyada bilinen masonluğun e, yine 300 sene önce kurulduğunu biliyoruz. 300 küsur sene önce kurulduğunu biliyoruz. Yani bugünkü masonluğun. Ama asıl tapınak şövalyeliği bilgisi, o bütün o ezoterik bilgiler ve daha öncesine dayananlar, onlar binlerce yıla kadar gidiyor. Asıl yani onlar ezoterik bilgiler. Öyle söyleyebilirim. Yani bugün hala da yaşamaya devam ediyorlar. Hocam şey soracaktım. Siz de ufak bir değinin. Hospitalian şövalyeleri ve Aziz Lazarus şövalyeleri aslında Rodos ve Malta şövalyeleri olarak da biliniyor. Tapınak şövalyelerinin bunlarla olan ilişkileri, karşılaşmaları ve etkilenmeleri nasıl oluyor? Bir diğer sorun da bugün biz hastaneye gittiğimizde hemşire üniformasının, doktor üniformasının beyaz olduğunu biliyoruz. Bu acaba Estanilerden hospitalyanlara ve o zamandan bu zamana sağlık sektöründe gelen bir imge midir? Değil. İlk önce beyaz değildi o, onu söyleyeyim. Siyah yaptılar. Ne yaptılar onu? Mavi yaptılar fakat gözler biraz orada çok yoruldu. Siyah kahverengi denediler. Onda da çok yoruldu şeyler. Görünmüyor bu sefer ne oldu. En sonunda bir de yeşil yaptılar. Pardon, mavi değil. İlk önce yeşildi. Yok. İlk önce beyazdı. İşte şey yaptılar, gözler yoruluyor diye, ama o kanın görünebilmesi veya işte Hı hı. herhangi bir şeyin temiz olduğunu belirtmek için o beyaz hemşirelerim var. Doğru. De doktorların öyle bir durum var. Bir de Türkopoller var. Onları artık sorularına biraz şey oldu. Galiba süremiz bitti mi? Nasıl oldu? Evet. Son Ee, soruları da sorduk hocam. Teşekkür evet. ederiz bu Türkopoller bilgi. kaldı. Türk tapınak şövalyeleri çavuş hallerinde kaldılar. Bazıları şövalye olabildi. Onu belki başka bir şeyde mutlaka anlatırız. Başka Az bir önce de babam girdi sağ olsun. Çok güzel oldu. Videoya selam var sizlere. çok selamlar. Aleykümselam. Çok Çok selamlar. seviyorum ben senin babanı. Bir diğer videoda görüşmek üzere o zaman hocam. Görüşmek Güzel bir üzere yayın oldu. efendim. Herkese Görüşmek kendinize iyi üzere. bakın. Siz de Çok kendinize iyi bakın. Keremci sen de iyi bak. Beğeni tuşuna basmayı da Teşekkürler. unutmasın arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. bay bay.